Merhaba, bu videomuzda size kış çayı nasıl hazırlanır, hangi bitkiler kullanılmalı ve nasıl tüketilmelidir hakkında harika bir tavsiyemiz olacak. İyi seyirler. Öncelikle şunu söylemeliyim ki kış çayı olarak standart bir karışım yok. Her firma kendine göre birçok bitki ve baharattan kış çayı üretiyor ve içerik olarak o dönem popüler olan bitkiler katılarak hazırlanıyor. Ve yaklaşık olarak da 30 ila 40 lira arası fiyatlarla piyasada satılmakta bu ürünler. Ayrıca birçok kişi de kendi bilgisine göre evinde kış çayı hazırlamakta. Peki bunun doğrusu nedir? Kesinlikle yanlış diyebileceğimiz bir nokta var ki yanlış olmasının sebebi de her bitkinin kaynama ve demlenme süreleri farklıdır. Örnek verecek olursak aynı anda atılan zencefil kökü ile ıhlamur çiçeğin etkin maddelerini salmak için farklı sürelere ihtiyaç duyar. Zencefil kökünün 15 dakika kaynatılması gerekirken ıhlamur çiçeği kaynatılmaz. 5-6 dakika demlenir. Bu örnekler çoğaltılabilir ancak piyasada satılan karışımlarda her şeyden biraz eklendiğinden oldukça sorunlu bir kış çayı ortaya çıkıyor. Evet, her zamanki gibi ufak bir piyasa araştırması yaptım sizler için. İzleyelim efendim. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Kış çayınız var mı acaba? Kış çayım var. Şöyle bakın, karışımdır. İçeriğinde ne var bunların acaba? Çekmemde problem yok herhalde. Hiçbir problem yok. Kaç para bunun fiyatı? Hemen söyleyeyim. 39,5 lira, 120 gram. Peki bunun haricinde tavsiye edeceğiniz bitkiler var mı acaba? Tabii kendi kış karışımınızı çayınızı da yapabilirsiniz. Mesela zencefil, kuşburnu, tarçın, ıhlamur, hibiskus, ekinezya ve papatya kullanabilirsiniz kendi kış karışımınızda. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim, hoşçakalın. Evet. Şimdi bir kış çayı nasıl hazırlanır onu anlatmaya çalışalım. Öncelikle karışımlarda kökleri bitkilerden önce kaynamakta olan suya atıp 15 dakika kaynattıktan sonra çiçeklere ekleyip 5-6 dakika kadar demlemeye bırakmak gerekiyor. Burada kullanacağımız kökler zencefil, kuşburnu ve tarçın. Bitkilerimiz ise ıhlamur, hibiskus, ekinezya, papatya. Kış hastalıkları için tavsiye edilen birçok bitki var. Mesela hatmi, adaçayı gibi. Ancak bu bitkilerin demlenme süreleri farklı olduğundan bu karışımda kullanmadık. Ayrıca genel olarak tüm kış hastalıklarında ve gribal enfeksiyonlarda kullanılan ve vücut direncini artırmada oldukça başarılı olduğu fitoterapistlerce belirtilen bitki ve kökleri tercih ettik. Daha fazlasını eklemek hem ekstra bir maliyet hem de birbirinin tekrarı olabilecek ürünlerden kaçındık. Çok bitkiyi karıştırırsam daha faydalı olur demeyin. Mesele doğru bitkileri karıştırmaktır. Ada çayını kadın tüketiciler isterlerse ekleyebilir. Malum erkeklere tavsiye edilmediği için karışımımıza eklemedik. Bu bitkiler ve kökler solunum yolu enfeksiyonlarında hem bağışıklık güçlendirmede hem de kış hastalıklarında yüzyıllardır kullanılan ürünler. Firmaların kış çaylarını zenginleştirmek için kattığı daha birçok bitki var ancak bunların birçoğu sadece ve sadece göz boyamadan ibaret. Maalesef birbirlerinin tekrarı olan bitkiler çoğu zaman da faydadan çok zararı olabiliyor. Şimdi çayımızı hazırlayalım. Önce 500 ml klorsuz içme suyunu kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra köklerimizi ekliyoruz. Köklerimiz 15 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz ve bitkilerimizi ekleyip 5 dakika demlendikten sonra süzerek içiyoruz. Günde 2 kereden fazla tüketmemeyle dikkat etmemiz gerekmekte. İçerisine ılıdıktan sonra limon ya da bal eklenebilir. Ancak bal ekleyecekseniz muhakkak çayınızın çok ılık olması lazım. Yoksa balınızı pişirmiş olursunuz ki tüm faydasını kaybeder. Ihlamuru neden kaynatmadık? Çünkü ıhlamurumuz çiçek ıhlamuru olduğundan kaynatılmaz. Sadece demlenir. Eğer yaprak ıhlamuru olsaydı dilediğinizce kaynatabilirsiniz. Zaten her şekilde hiçbir işe yaramayacaktır. Kesinlikle saçmalamıyorum. Normalde yaprak ıhlamuru çiftçiler ineklere mi versem yoksa satsam mı arasında bir tereddüt yaşarlar. Çünkü para etmez. Ama şehre geldiğinde bedavaya yakın fiyata alınan yapraklar çiçeklerle karıştırılır ve insanlara satılır. Şu anda toptancılarda ıhlamur yaprağının kilosu 20 lirayken ıhlamur çiçeğinin fiyatı 190 liralara dayanmış vaziyette. Aradaki fiyat uçurumu bile sözlerimizi doğrulayacak bir kriterdir. Maalesef durum da budur.
Toparlamamız gerekirse farklı kaynama süreleri olan kökler ve bitkiler ayrı ayrı demlenmelidir. Ancak ben bununla uğraşamam diyenler için kış çaylarının bir de öğütülmüş olarak satılanları var. Burada durum değişiyor. Bu tarz ürünler direkt demleme usulüyle hazırlanabilir ya da en güzeli bal veya pekmezle karıştırılarak tüketilebilir. Hazırlamak çok kolay olduğu için son zamanlarda bu tarz ürünler daha fazla tercih ediliyor. Bu ürünleri de internet satış platformlarından uygun fiyatlara temin etme imkanınız var. Şifa olsun efendim. Son olarak da her zamanki gibi hazırlamış olduğumuz çayı tadmaya geldim. Ben hazırlamış olduğumuz kış çayını uzun zamandan beri tüketen birisiyim ve gerçekten çok beğendiğim leziz bir çay. Fakat tüketirken de içine muhakkak yarım limonu da sıkmayı ihmal etmiyorum. Bal katmıyorum çünkü bence bal sıcak suyun içinde kesinlikle etkisini kaybediyor. Onun yerine limon tercih ediyorum. Bu çayı soğuk da içebilirsiniz. Gerçekten oldukça lezzetli bir çay oluyor. Şifa olsun efendim. Videomuzu faydalı bulduysanız beğeni ikonuna basıp paylaşmayı ve abone olmayı ihmal etmeyiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.